Arkadaşlar hepinize İstanbul'dan merhaba. Sizi bir kez daha selamlıyoruz buradan. Spark'la beraber Avrupa Birliği desteğiyle oluşturduğumuz bir dizi programımızın 5.'sinde buluşmuş durumdayız. Birçoğumuzun bildiği gibi Spark çatışma sonrası bölgelerde dezavantajlı gruplara eğitim ve girişimcilik desteği sağlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için oluşturduğu yardım programı çerçevesinde yer alıyor. Ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle yine Türkiye'de 6 üniversite ile yapılan işbirliği çerçevesinde 700'den fazla geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli öğrenciyle Türk öğrencilere burs desteği sağlıyor Spark. Avrupa Birliği'nin Suriye mülteci krizine yapmış olduğu yardım 5,3 milyar euroyu aşmış durumda. Ve sevgili dostlar biliyorsunuz bu oturumda da Judith Lieberman'la birlikte diğer oturumlarda olduğu gibi Avrupa Birliği tarafından burs desteği alan öğrencilerimizin karşısındayız. Şimdi bugünkü ilginç konuğumuzu biraz tanıtmak istiyorum size. Judith Lieberman Paris'te doğdu ve akşamları gün batımlarının bir ateşin etrafında insanların bir araya gelerek masallar anlattığı ve günü böyle tamamladıkları bir komünde büyüdü kendisi. 14 yaşından itibaren topluluklara masal anlatmaya başladı. Paris Konservatuvarı'nda masal anlatıcılığı eğitimi aldı. Pomona College'da tiyatro okudu. Lieberman sahnede, kitapçılarda, okullarda, kütüphanelerde, parklarda, galerilerde masallar anlattı. Üniversiteler ve UNESCO işbirliği içinde Türkiye'de masal anlatıcılığını canlandırma çabasına çok büyük katkı sağladı. Şu anda da halen İstanbul'da Judith Lieberman masal anlatıcılığı eğitimleri veriyor ve masal anlatmaya devam ediyor. Lieberman masalların iç sesimizle ve yaşadığımız insanlarla bağ kurmamıza yardım ettiğine ve müthiş bir ilham kaynağı olduğuna inanıyor. Şimdi mikrofonu kendisine bırakıyorum. Buyurun. Merhaba, nasılsınız? Yasemin Hanım, Teşekkürler çok canım. teşekkür ederim ve hepinize selam veriyorum. Şimdi bugün bizim konumuz sadece masal anlatmak değil, hikaye anlatmak aslında. Ben çok içten anlatıyorum. Günlük hayattan hikaye anlatıyoruz ve çok sevdiğim bir söz ile başlamak istiyorum. Dünyanın duyduğu hikayeler değişirse dünya değişir. Buna çok inanıyorum. Aslında her gün hepimize hem kendimize, ilk önce kendimize, sonra etrafımızdaki çevremize ve dünya hikayeler anlatıyoruz. Ve bu hikayelerle birlikte hayatta dair bulduğumuz anlam örüyoruz. Aslında gün bittikten sonra mutlaka günümüzü anlatan ibariz. Yani bir hikaye anlatmayan insan yok. Ve o yüzden hep şey diyorum. Günün en önemli sorusu aslında akşam eve gittiğin zaman bir insan sana şey dediği zaman gibi ve çok masum bir soru gibi geliyor Evet. ama aslında bu çok önemli bir an. Çünkü bu davetiyle aslında o kişi sizin eşiniz, çocuğunuz, oda arkadaşınız, kediniz, kimse evde bekleyen o kişi şey diyor anlat, anlat. Ve o anlatmada hep şey diyorum bütün deneyimimizi anlatamıyoruz tabii ki. Her şey baştan sabah dişleri fırçalamaktan almıyoruz biz. Ne yapıyoruz? Birkaç tane noktaları alıyoruz ve onları örüyoruz. Nasıl örüyoruz? Bir tane iple örüyoruz. Ve bu örüntü bir hikaye. Zaten hikayeden bahsettiğimiz zaman hep örmekten, ipten bahsediyoruz. Değil mi? Yani bir Doğru. örüntüden. Aslında orada biz gerçekten bir örgü yapıyoruz. Ve Doğru. gerçekliğimizi yeniden gözden geçirerek bazı şeyler eğiliyoruz. Diyoruz ki boş ver bu önemsizdi. Bazı şeyler görmezlikten geçiyoruz. Bazı şeyler ortaya getiriyoruz. Onların arasında bağlantı yapıyoruz ve o an anlam örüyoruz. Ve diyoruz ki günüm böyledi. Ve hep şey diyorum. Aslında akşamüstü anlattığın hikaye yaşadığın hayatı ta kendisidir. Yani aslında bizim hayatımız onu yaşarken değil, onu anlatırken yaratıyoruz. Çünkü günün sonunda anlatmadıkların 3 gün sonra unutmuş oluyoruz. Gerçekten unutuyoruz aslında. Yani 3 gün önce ne yemek yemişsin Yasemin, sevgili Yasemin? Büyük bir ihtimalle
hatırlamıyoruz. Ama Evet. eğer yediğin şeyi yedikten sonra bir arkadaşa dönüp şey desem, ay bugün inanılmaz bir şey yedim. İlk defa denedim. Gerçekten sıra dışı. Ve bu yemeği hikayenin, akşam örülen hikayenin bir parçasını oluyorsa o zaman unutmuyoruz. Ve o yüzden geriye düşündüğümüz zaman bu ay ilginç yediğim bir şey var mı? Sıra dışı yediğim bir şey var mı diye düşündüğümüz zaman belki 3 hafta önce yediğimizi hatırlayabiliyoruz. Çünkü o bir türlü bizim anlam arayışının içinde yer aldı. Aslında biz hikayeyi anlatan varlığız ve bu hikayelerle birlikte hayatımıza anlam katıyoruz. Ve çok dikkat etmemiz gerekiyor bence. Çünkü bu sanki çok sıradan şey. Yani arkadaşımız bir çay koyuyoruz, diyoruz ki sanki çok sıradan bir şey. Bakmıyoruz bile. Orada aslında hayatımızın anlamı, geleceğimizin inşa etme noktası o sohbetlerin içinde olduğunu unutuyoruz. Ama orada. Çünkü sürekli tekrar eden hikayelerimiz var. Çevremizin anlattıkları, bizim kendimize anlattıklarımızı. Ve hep şey diyorum, ağzına en yakın kulak seninki. O yüzden anlattıkları ilk önce seni etkiliyor. Çünkü seni kendini ilk duyan kişi sensin. Ve bazen bazı hikayeler tekrar veya hikaye türleri tekrar anlatıyoruz. Ve orada hayatımızın var ettiğimiz, deneyimimiz var ettiğimizi düşünsek, aslında biraz daha dikkatli bir örgü öreriz. Çünkü şey mümkün, her gün bir nasıl yapamadığımızın hikaye anlatabiliriz. Veya her gün ne kadar vazgeçmeden denemeye devam ettiğimiz bir hikaye anlatabiliriz. Aslında aynı deneyimden. O yüzden bazen insanlar şaşırıyor. Çünkü kardeşinizle buluşursunuz bir çayla ve çocukluğunuzdan bahsedersiniz. Büyük ihtimalle hikayeler birbirine benzemiyor. Oysa ki çocuklar yan yanaydı. Yani yaşanılan olaylar aynı oldu. Aynı. Birlikteydik ama başka anlatılıyor. Çünkü orada deneyim aynı olabilir ama hikaye farklı ve esas etki eden deneyim değil. Esas etki eden hikaye, çünkü hikaye içinde deneyim artı kattığımız anlam var. Ve o yüzden bakmamız gerekiyor. Ben nasıl bir hikaye anlatıyorum günün sonunda? Diyelim başarısız bir deneyim oldu. Sonra bir daha denedim ve bir daha başarısız oldu. Sonra bir daha denedim, bir daha başarısız oldu. Bir hafta sonra ne yapıyorsam, ne anlatıyorum? Ben ne yaparsam başaramıyorum mu? Yoksa ben ne olursa olsun vazgeçmiyorum mu? Yani aynı deneyimden başka bir hikaye. Ve o yüzden anlattığımız hikayeler gerçekten çok önemli oluyor. Bugün de o yüzden dinleyicilerimize bu sanatın püf noktası birazdan bahsetmek isterim. Ve aslında hikaye anlatmanın püf noktası hayal içinde saklı. Hayal gücümüz. Hayal gücümüzü güçlü tutmak. Yani hayal gücü çok seviyorum. Türkçe'de gerçekten o da bir güçten bahsediyoruz. İngilizce'de imagination. Orada güç yok ama Türkçe'de gerçekte olan bir şey söylüyoruz ki bu bir güç, bu bir kastır. Ve her kas olduğu gibi hayal gücümüz, eğer her gün çalıştırıyorsak bir kas gibi, onu daha kuvvetlendirebiliriz ve onu daha iyi kullanabiliriz. Peki diyeceksiniz ki ama hayal gücü ne için kullanılıyor? Esas önemli olan bu. Hayal gücü bizim süper gücümüzdür. Hayal gücüyle yeni bir dünya var edebiliyoruz. Dünyada değişim yaratabiliyoruz. Şu an elimizde olmayan hayat koşulları ilk önce hayal gücüyle var ediyor. Sonra oluyor. O yüzden hep söylüyorum. Önce hayal, sonra gerçek. Hayatta olan her şey önce hayal edildi güçlü bir şekilde, sonra gerçek oldu. Onun benim için son senelerin en net örneği belki Harry Potter'in yazarı. Harry Potter biliyorsunuz dünyada tabii ki çılgın bir rüzgar esti ve milyonlar okudu ama her şeyden önemli milyonlar inandı. Milyonlar kişi inandı ve şu an Harry Potter'deki hemen hemen bütün oyunlar, o çılgın uydurduğu Quidditch oyunundan tut, yapılıyor ve Quidditch ekipler var artık dünyada ve onlar oynuyorlar ve çok zor oyun kurallarına rağmen uygulanılıyor, yapılıyor. Hatta uçarak yapanlar oluyor jetpack'la birlikte.
bu sabah daha benim komşum kızına sipariş verdi. Sihirli değnek sipariş verdi. Ve babasının bahçelerinde çalışıyorlardı. İşte Lumos diye çalışıyorlardı. İşte sen doğru Evet. olamadı diye Evet. çalışıyorlardı. Ve elinde bu aynı sihirli değnekler var. Ve tam bu kitaptaki olduğu gibi baba kız birlikte süper güçleri çalışıyorlar ve birbirine sihirli kelimeler böyle atıştırıyorlar. Peki ne oldu? Bu hayal edildi. Bu bir hayaldi. Bu J.K. Rowling diye bir yazarın hayaliydi. Sonra Evet. bu hayali çocuğa anlattı. Çünkü bu hikayeler kendi çocuğu için yazdı. Onunla birlikte bu hayal çoğaltıldı. Çünkü bir hayal ne zaman kuruyorsak bir seviye, ama ne zaman ki başka bir insana anlatmaya başlıyorsak o zaman bu hayal kuvvetleniyor ve paylaşılıyor. Ve sonra kitaplara koydu ve milyonlar birlikte hayal kurdu. Ve ne kadar çok insanlar bizim hayal ettiklerimizi paylaşıyorsa o kadar hızlı bir şekilde gerçeğe dökülüyor ve gerçekten birlikte milyonlar insanlar geldi. Biz ondan sonra tat hemen hemen bütün hayal ettiklerini oldu. Bu sıra dışı işte böyle tatlılar vardı, şekerler hayal etmişti. Evet. İşte 180 ayrı tatlar oluyor. Sihirli şekerler. Evet. Sihirli şekerler ve onlar böyle bazılarının tadı kusmuk oluyordu, bazıları limon oluyordu veya değişik ve gerçekten şu an satılıyor. İşte bu kusmuk tadı olan sihirli şekerler dahil hepsini satılıyor. Neden? Bir şey hayal etti, sonra anlattı. Anlattıkları başka insanlara inandırdı ve birlikte bir şeye inanıyorsak yapmayacağımız yoktur. Hatta uçan bir spor bile hayal edilirse onu bile yapabiliyoruz. Çünkü biz gerçekten aslında gerçekleştirmekte çok güçlü bir türüyüz. Ama ilk önce her zaman bir şey gerçekleştirmeden önce bu uçan bir spor olsun, bu yeni bir uçak veya bir icat olsun, bu konuştuğumuz şu an kullandığımız olan tabletler, bilgisayarlar olsun. Bütün bunlar ilk önce güçlü bir şekilde hayal edildi. Ve şimdi kullandığımız olan tabletler ve bilgisayarlardan yola çıkıyorsak aslında onlar bizim masaldaki konuşan aynalardan başka değildir. Ve şu an seni aynamda görüyorum ve sana ayna söyle bana diyesim oluyor. Çünkü gerçekten burada gerçekten yüzyıllar boyunca köy köy masalcılar gezdi ve böyle bir masal anlattılar. Bir kadın vardı ve o kadın bir böyle dümdüz camdan bir cisime bakıyordu ve onunla konuşuyordu ve bu cisim bütün cevaplar veriyordu. Ve bunu yüzyıllar boyunca hayal etti ve herhalde 200 yıl önce Anadolu'nun bir köyünde bu masal anlatıldığında herkes buna deli işitiyordu. Yani herkes diyor ki bu ne mümkün, ne mümkün, imkansız. Yani öyle bir şey mi olur? Konuşan bir ayna. İmkansız diyorlardı. Ama bir bakıyoruz ki 200 sene sonra her gün kullandığımız bir şey var. Önce masallarda ve hayallerde uçtuk. Önce masallarda ve hayallerde telefonlar kullandık. Anadolu'nun bir masalında bir kral vardı ve bu kral kızını evlendirmek istemediği için diyor ki ben kim ki bana dünyada görülmemiş bir obje getirirse kızım ona veririm. 3 tane delikanlı yola çıkıyor. Bir tanesi bir sene sonra bir at getiriyor, metaldan bir at. Sol kulağı kıvırıyorsun, havalanıyor, sağ kulağı kıvırıyorsun, iniyor. Öteki bir düdük getiriyor. Şehrin kapısında asarsan tehlike geldiği zaman kendiliğinden öter. Üçüncü tane kutu getiriyor. Birbirinden ne kadar uzak olsun bir kutunun içinde konuştuğunu öteki kutunun içinde duyuluyor. Ve bu 200 yıl önce Anadolu'nun bir köyünde anlatıldığında herhalde herkes diyordu. Sen güzel kardeş çatlaksın. Çatlaksın. Olur mu öyle şeyler? Ama masal anlatırken bir an için insanlar bunu hissedebildi. Hayal güçler çalıştı ve ondan bahsedeceğiz. Hayal tam olarak nedir? Hayal hissedebilme gücü. İnsanlar bunu sadece düşünmediler. İnsanlar bunu gözleriyle gördü, kulaklarıyla duydu, teninde uçma hissiyatını aldı ve o yüzden
bir an için, hayal kurduğumuz için, bir an için şu an bu dünyadaki koşulların içinde mümkün olmayan veya bizim hayatımızda mümkün olmayan bir şey bir an için hissediyoruz. Duyularımızla hissediyoruz. Tadını alıyoruz. Nasıl ki Harry Potter'ın sihirli şekerlerinin tadı almıştık ve kusmuk tadı olan şekerlerini geldiğimiz zaman yine kusmuk şeker mi geldi demişiz. Nasıl ki gözlerimizle Quidditch oynayan insanlar gördük. Nasıl ki masallar dinlerken konuşan aynalar gördük. Bir hayal kurduğumuz zaman şu an bu dünyada mümkün olmayan veya dünyada mümkün ama benim hayatımda daha mümkün olmayan Evet. bir an için görüyorum. Ve gördüğüm için inanıyorum. Çünkü diyoruz ya, ben görürsem inanırım. Ama birçok insanlar şey diyor, ben görürsem inanırım demek sadece somut şeylere inanıyoruz demektir. Hayır. Ne demektir? İki yol var görmek için. Somut bir şey oluyorsa görürüm. Bir de hayal yoluyla görebiliyoruz. Hayal yoluyla hissedebiliriz. Hayal yolu bizim bütün duyularımıza giden bir yoldur. Ve son nörolojik testleri gösteriyor ki hayal yoluyla deneyimleyen şeyler gerçektir bizim beynimiz için. Ve o yüzden beyin içinde gerçek değişim yaratabiliyor. Neden? Aslında baktık ki eğer bir hikaye anlatılıyorsa ve bu hikaye hayal gücü harekete geçiriyorsa bir insanın kafasında bir egg makinesi, bir beyin görüntüleme makinesi koyduğumuz zaman görüyoruz ki hikaye dinleyen, hayal kuran kişinin beynine sadece dil merkezi değil ama hikayede barındırdığı bütün her şeyin harekete geçiyor. Eğer hikaye içinde bir hız veya bir ulaşma olayı var, o zaman beyindeki alan ve zaman bölgeyi yanar. Eğer hikayenin içinde bir düşme deneyimi varsa beyindeki denge merkezleri harekete geçer. Eğer hikayenin içinde bir koku veya bir tat varsa beyin de bunu yemek olarak algılanır. O yüzden zaten yemekten bahsettiğimiz zaman ağzınıza su gelir. Çünkü beyin bunu gerçek olarak düşünüyor. Beyin bilmiyor şu an ben limonlu bir balık yemek üzere değil miyim? Yoksa biri bana limonlu bir balık yediğini anlatıyor. Beyin hiçbir fark görmüyor. Bu biraz şaşırtıcı bir şey. Çünkü sanki beyin fark bilmeli. Şu an benim ayağımda ağır bir yatak mı düştü ve o yüzden benim ayağım ağrıyor mu? Yoksa benim Yasemin'in ayağında bir yatak düştü geçen ay ve Yasemin şu an bana anlatıyor mu? Ama beyin bilmiyor ve o yüzden başka bir insanın acı dolu bir hikaye, örneğin yatak düştü yatağımda diye birisi bize anlattığı zaman biz ne yapıyoruz? Şey diyoruz, gizli bir şekilde oksijen çekiyoruz. Neden? Çünkü beyin bilmiyor. Benim ayağımda mı düştü şu an ve benim acım var ve gerçekten beyinde acı merkez yanıyor. Şimdi ilk önce bu biraz büyük bir üretim hatasına benziyor olabilir. Sanki beyin bilmeli. Gerçek mi hayal? Bakıyoruz ki çok fazla avantajı var. Bizim beynimiz hayal yoluyla deneyimleyen şeyler gerçek olarak algılaması bizi çok iyi öğrenci yapıyor. Demek ki Yasemin'in deneyiminden ben öğrenebilirim. Sanki başıma gelmiş gibi hatırlayabilirim. O yüzden bu zor deneyiminden geçmeden ben zor deneyiminin kazanmış oluyorum. Bu deneyimi kazanmış oluyorum. İki, empati yaratıyor. Yasemin'in acı eşittir benim acı. Yani birlikteyiz. Ben senin hissettiklerini hissediyorum. O yüzden bizim hikaye ortaklaştırabiliyoruz. Senin bunu yaşadığın zaman ben yoktum ama artık anlattığına göre bu hikaye ben de şahit oldum ve sanki ve bu bizi güçlü kabile yaratıyor. Çünkü burada ben yokken yaşadıklarını bana aktardığın zaman ben de hikayene sahip oluyorum, yaşadıklarını anlayabiliyorum ve empati kurabiliyorum. O yüzden daha güçlü kabile yaratıyor. Birliktelik duygusu. Birliktelik duygusu çok güçlü oluyor. Aynen öyle. Bir de son olarak hissedersek gerçekten o zaman inanıyoruz. Ve şu an dünyada mümkün olmayan bir şey bizi deneyimleme fırsatımız oluyor ve ona göre önden bir karar verme ve deneyip denemeyeceğimizin mümkün olup olmadığını karar vermenizi yardım ediyor. O yüzden gerçekten bir süper gücü. Peki hayal tam olarak nedir? Onu biraz tanımlamak istiyorum. Çünkü bazen bu kelime
çok, yani yanlış kullanılıyor demek istemiyorum, yanlış değil ama benim anlayışımdan çok farklı kullanılıyor. Benim için hayal burada olmayan bir şey görebilmektir. O yüzden çoğu insanların zannettiğinden çok daha basit. Örneğin desem ki bu sabah bıraktığın yatağın şu an yok, göremiyorsun. Bu sabah bıraktığın yatağın şu an gözünün önünde getirebilir misin? Yatağın çarşafı, yatağın yastıkları, dağınık mıydı bir zaman yoksa topladın mı? İçinde kedi mi vardı, sevgili mi vardı, çocuk mu vardı? O başucuğu görebiliyor musun? Çarşafların rengi. Elini çarşaf üstünde gezdirip çarşafın malzemesi eline gelebilir mi? İpek mi, pamuk mu, saten mi? Yastığın eline onun ağırlığını hissedebiliyor musun? Burada yatak yok ama yatağımız hem gözümüz önünde hissedebiliriz, hem tenimizde hissedebiliriz, hem kaslarımızda yastığın ağırlığını ve yapı hissedebiliriz. Demek ki hayal gücümüz çalışıyor. Burada olmayan bir şey duyularımızla hissetmektir aslında. Oysa ki birçok insanlar hayal dediği zaman aslında plandan bahsediyor. Yani benim için farklı kullanım bu. Bazı insanlar diyorlar ki benim bir hayalim var. İşte nedir hayalim? İşte ben bir yazlık almak istiyorum. Şimdi bazen hayal kelimesi zor veya imkansıza yakın olan bir plan için söylüyoruz. Örneğin de ki çok zengin bir insanım ve sana diyorum ki ay sevgili Yasemin ben kendime gümüş suyu da çok güzel bir havuzlu villa almaya karar verdim. Sen benim çok zengin olduğumu düşünerek diyorsun ki ay çok güzel bir plan yaptın. Ne güzel. Hazır olunca beni çağır mangal yaparız. Ama de ki kuruşum yok ve biliyorsun. Ben diyorum ki ay sevgili Yasemin ben kendime bir havuzlu villa almaya karar verdim. Sen diyorsun ki ay ne güzel bir hayal kurdun. Hayal çünkü biliyorsun ki ya Biraz. olmayacak. Olmayacak ama kim bilir. İşte piyango, işte hayat, işte, kim bilir. Olabilir yani ama benim hayal kullandığım zaman anlamı bu değil. Bu kullanımı hayal kırıklığa doğru giden kullanımı. Eğer hayal düşündüğümüz zaman plan düşünüyorsak o zaman bu hayal sadece olursa mutlu olacağım. Ama benim bahsettiğim hayal hissetmekle ilgili. Hissetmek. Esas aslında bizim bu dünyada gelme sebebimiz bence hissetmek ama biz modern hayattaki bütün dengesizliğin kökü bence kafaya kaçtık. Tamamen kafamız içindeyiz. Sürekli düşünmek. Oysa ki bizim bir bedenimiz var ve bu beden hissetmek istiyor. Bir şey sadece anlamak yetmiyor. Kokusunu almam lazım, tadını almam lazım, sesini almam lazım. Gül hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursa o, kokusunu almamışsam, yani bir ansiklopedya okumuş olabilirsin. Ama yaprağın kadifemizin parmakların ucunda almamışsan, kokusunu almamışsan, gün bir gün açılışına şahit olmamışsan, o zaman gülü tanıyamadın, gülü anlayamadın. Anlamak için hem düşünce hem hissetmeye ihtiyacımız var. O zaman tam bir anlam geliyor. Ve hayal o yüzden bizim hayatımız kurtarıyor. Çünkü hayal etmek hissetmektir. Burada olmayan ama olmasını istediğimiz şeyler varsa onları ilk önce hayal etmemiz gerekiyor. Ama burada şeyden bahsetmiyorum. Olsun, 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 olsun diye çok tutturduğumuz ama imkansız olduğumuzdan itilmiş bir plan değil. Hayır. Keyfine gel. Gör, duy, kokla ve duyularla birlikte şu an hayatımızda olmayan bir hayat koşulu hayal ediyorsak orada bir tohum atıyoruz. Çünkü hayattaki bütün değişim derin inançla başlıyor. Ve bazen hayatımızdaki deneyimler bize bir hikaye verdi. Bu hikaye şey diyor olabilir. İmkansız yapamazsın. Sen var ya başarısız olursun. Bu hikaye bizim kötü deneyimlerimizden geliyor olabilir. Eğer başımızda çok kötü bir şey oluyorsa bir inanç olmaya başlıyor. Benim başımda kötü şeyler oluyor de inanmaya başlıyoruz. Veya aileden geliyor. Bazı aile istemeden olsa bile çocuklarına diyorlar ki biz
Biz böyle bir aileyiz. Biz çok başaramayan bir aileyiz olabilir. Veya bir öğretmen olabilir. Sen yapamazsın diyor Yapamazsın. öğretmen. Yapamazsın. Birçok yerlerden veya bunun bir karışımı veya çevremizden bazen içimizde yapamazsın derin bir hikaye var. Ve bu derin hikaye düşünerek veya kendini yapabilirim tekrar ederek değişemez. Çünkü bunlar düşünce. Neyi dair etmemiz gerekiyor? Duyu dünyası. Eğer yapabildiğime inanmak istiyorsam o zaman önce onu görmem lazım, onu duymam lazım, onu koklamam lazım. Yani kendime yapabilirkeni görmem lazım. Ve gerçekten buna dair çok araştırma var. İnsan güçlü, bütün duyularını dahil eden güçlü hayaller kurarak kendi hayat hikayesini komple değişebilir. Çünkü kendi beynini yeniden programe sokabiliyor. Her gün güçlü hayaller kurarak kendimizi bir şey başardığımızı görerek, kendimizi bir şey başardığımızı duyarak veya bedenimizin içinde hissederek birden diyoruz ki ben gördüm. Demek ki inanıyorum. Derinden inanıyorum ve derinden yapabildiğimi inandıktan sonra kapılar açılıyor hayatta. Olmazsa çok efor sarf edebiliriz ama bir türlü hiç olamıyor. Niye bir türlü hiç olamıyor? Çünkü kendi kendini sabote edebilir insan. Kendi kendini bilinçaltı olarak kapılar kapatabilir. Çünkü içinden bir ses diyor ki sen yapamazsın. O yüzden hayaller çok önemli. Kendimiz için parlak, içine yaşamak istediğimizin hayatı görebilmemiz gerekiyor. O yüzden ilk önce bir sorun mu olacaktı? Hayır. O yüzden ilk önce duyularımıza bakmamız gerekiyor. Çünkü değişimin anahtarı duyuda. Kaç duyumuz var? Sonuçta 5 diyor. Ama bazı uzmanlara göre 25 ayrı duyumuz olduğunu söylendiğini söylesem. Şimdi bu bizi ne gösteriyor? Örneğin uzmanlar diyor ki hep bir olarak saydığımız olan dokunmak. Aslında bu bir duyu değil. Çünkü bizim tenimiz sıcaklık, soğukluk hisseder ve bunun için bir mekanizma var. Bizim cildimiz pürüz hisseder. Yumuşak, kadife falan hisseder. Bizim cildimiz, bizim elimiz bir şey ağırlığını hissedebilir. Bir de bir şey kaşındırıp kaşındırmadığını hissedebilir. Ve 4 şeyler için 4 ayrı mekanizma var bizim bedenimizde. O yüzden bazı insanlar örneğin sıcak soğuk çok hissetmez ama kaşındırma hissedebiliyor. Farklı şeyler onlar aslında. Kulağımız sadece ses dinlemiyor. Hangi yönden geldiğini biliyor. Bazı insanlar çok iyi duyuyor ama onların arkasından konuştuğun zaman böyle dönmeye alışkanlığı yok. Diyor ki sen neredesin? Seni bilmiyorum. Yani ses nereden geldi anlamayabilir. Veya bizim gözde hem ışık hem renk görüyor. İki ayrı duyu. Bazı insan renk körü olur ama yine görebiliyor. İki ayrı. Bir de tamamen yok saydığımız bir takım duyular var. Örneğin susamak bir duyu. Acıkmak, açlık bir duyu. Çişin gelmesi bir duyu. Hapşurmak üzere de olduğun zaman bir mekanizma var ya tam ucunda böyle ha ve orada bir kaşındırma hissediyorsun burnun ucunda. Bu da bir duyu. Aslında çok fazla karıncalama bir duyu. Kasların içinde hissettiğin duyular. Yani dün spor yaptın, sabah uyanıyorsun. Kaslarım hamlanmış. Bu da ayrı bir duyu. Karıncalamadan farklı. Çünkü gıdıklanma o zaman başka bir duyu olup gıdıklanma. Aynen öyle. Gıdıklanma da bir duyu. Çok güzel. Yani şimdi bunlar neden önemli? Çünkü 5 duyu varken, ya 25 duyu varken sadece 5 duyu sayıyor olmamız bizim duyu ile ne kadar az haşır neşir olduğumuzu gösteriyor. Duyuya ne kadar az önem veriyoruz. Verdiğimizi. Yani diyorlar ya Eskimo dilinde kardan bahsetmek için 200 ayrı sözcük var. Tabii ki yani her gün karlı bir coğrafyada yaşayan bir halk tek bir kelime hiçbir anlamı yok. Yoksa deriz ki bugün hava nasıl bakayım? Kar var. Bugün hava nasıl? Bakayım, Kar var. Kar o zaman hiçbir şey demek değil. O yüzden işte baktığımız zaman 200 ayrı kar yok mu? Pufuduk pufuduk karlar var, eriyen karlar var, çamura dönüşen karlar var. Küçük Güneşli havadaki kar var.
Evet. Gri havadaki kar var. Kaygan kar var, üstüne çıtır çıtır falan böyle kutur kutur yapan, çatırdayan, buza dönüşmüş kar var. Aslında onlar farklı ama biz kardan bahsetmek için sadece bir kelimemiz var. Çünkü Türkiye'de işte kar o kadar önemli bir olay değil. Her gün olan bir şey olmuyor. Ama büyük bir ihtimalle dağda yaşayan ve her gün karla olan insanlar Türkçe'de bile daha fazla Başka kelime. sözcükleri var. Kayak öğretmenler dışarıya baktığı zaman bugün bu kar nasıl diye başka sözcük kullanır. Ben onları bilmiyorum çünkü karlı bir bölgede yaşamıyorum. Neyi iyi biliyorsun, neyi iyi tanıyorsun, ondan bahsetmek için çok sözcüğün var. Ve biz iki şey var ki çok az sözcüğümüz var. Biri duygularımız, biri duyularımız. Oysa ki onlar bizim pusulamız ve bizim gerçekleştirme merkezi. İnsanoğlunun 3 ayrı dünya anlamlandırma merkezi var. Hep onları böyle kodluyorum. Bağırsak, kalp, kafa. Böyle bağırsak, kalp, kafa. Bağırsak bizim duyu merkezimiz. Kalp bizim duygu merkezimiz. Kafa bizim fikir merkezimiz. Düşünce merkezi. Ve biz o kadar düşünceye gittik ki biraz bir kulenin hayal edersen bodrum, birinci kat ve son kat boğaz manzaralı balkon. Biz balkona taşındık. Balkona taşındık ve çok rahatız. Ve geri kalanı bedeni unutuyoruz. Ama tabii ki bize 3 kat verilmişse biz tüm olabilmek için üçüne ihtiyacımız var dengeli bir şekilde. Biraz daha bazen bir piramit gibi. Hikaye anlattığın zaman piramit gibi. Temeli ve en çok olması gereken şey duyu. Üstüne biraz duygu, fikir ve yorum 1 gram. Az fikir, yorum, az kavram, çok duyu. Ve aslında bu bizim de hayatımızı hissedebilmek, hayatımızı değişim yaratabilmek için çok önemli bir şey. Aslında şey diyoruz, sabit fikirli, değil mi? Sabit fikirli olmak. Çünkü fikir çok kolay sabitlenilen bir şey. Ve sürekli kafada olan insanlar değişime hiç alışamıyor. Çünkü fikirler kolay değişmiyor. Ama duyu çok kolay değişiyor. Değil mi? Yani sonuçta bir an bir şey kokluyorsun, bir an sonra başka bir koku alabiliyorsun. Yani Ya da hiç sabit açlık diye bir şey duyduk mu? Sabit susuzluk. Çünkü yok öyle bir şey. Onlar durduruluyor bir noktada. Duyular sürekli akış içinde. Her an bir şey görüyorum, başka bir şey görüyorum, başka bir şey görüyorum. Duygular geçici, biraz daha kalıyor. Fikirler sabit. Ve biz fikir dünyasında evimiz koyduğumuz için çok sabit ve değişime çok zor alışıyoruz. Eğer ben kendim için bir fikrine evimi bir fikir içine koymuşsam, demişim ki ben böyle bir hayat kuracağım. Benim hayatım böyle olacak. Şu yaşta mezun olacağım, şu mesleğe gireceğim, şu yaşta evleneceğim, şu kadar çocuk yapacağım, buna benzeyen bir evde yaşayacağım, böyle bir mesleğim ve bir haklarım olacak. Eğer bu fikrini tutuyorsam ve hayat birden bu planı paramparça ettiği zaman fikir içinde yaşayan insan yeniden hayal etme zorlanır. Çünkü yeniden hayal ediliyor, yeniden düşünülmez. O yüzden temeline inmemiz gerekiyor, bodruma gitmemiz gerekiyor ve tekrar hissetmemiz gerekiyor. Hayatla ilgili kendimiz için inşa ettiğimiz fikri paramparça olduğu anda herkes bodruma gitmeli. Ve o bodrum içinde tekrar hissetmek. Koku al, tat al, dinle. İyileşme oradan geliyor. Çünkü fikir ile iyileşemiyoruz. Fikir balon gibi patlar veya sabit kalır. Ama eğer çok büyük bir travma yaşamışsa bir insan, örneğin bir boşanma düşünüyorum. Benim bir arkadaşım çok ağır bir boşanmadan sonra büyük bir depresyona girdi. Çünkü hayatla ilgili yaptığı fikir gitti. Ve artık nasıl olacak ve fikir yok. Ve nasıl yaşayacağını bilmediği için bir şey yapamıyordu, kaldı. Ve sonra ne yaptı? Her gün parka gitti. Ama depresyon öyle derin ki kol kaldıramıyor. Tabii ki insanın bütün enerji gider. Her gün parka gitti. Ve her gün parkta oturdum. Ve sadece seyretti, dinledi. Kokladı. Dışarıda ağaçların kokuları, çocuklar oynuyordu, insanlar geliyordu. Ve sessizce her gün kendini parka getirdi ve dedi ki 1 ay sonra kendime geldim dedi.
Ve beni iyileştiren bu. Ne yaptı aslında? Fikirden çıktı, duyuya geri geldi. Kendini parka getirdi. Evde kaldığı sürece evde görülebilecek çok bir şey yok. Duyu dünya yoğun değildi. Kendini duyu dünyası tetiklenilebilecek bir ortama soktu. Park. Park harika. Kuş var, ağaç var, toprak var, insan var. Çocukların mutlu sesleri var. Aynen öyle. Ve seyredilebilecek bir şey. Bu ara şey de olabilir. İnsanlar bazen örneğin inşaat alanları seyretmeye gidiyor. Yani park kadar şirin bir şey değil ama inşaat alanı seyretmek de güzel. Çünkü bu da duyu. Yani şirin olmak zorunda değil. Duyu, yani kötü bir koku olsa bile koku bize bir şeyi getirir. Hatta derler ki eğer bir insan çok yoğun bir duygu içindeyse ve çok yoğun bir fikir içindeyse onu kurtaracak olan şey bedende bir şey getirmek. Ve beni çok duygulandıran bir kere benim açık sahnelerimde, hikaye sahnede bir kadın intihar etmeyi düşündüğü bir an anlatmıştı. Ve o kadın doktordu. Ve demişti ki doktor eğitiminde şunu öğrenmişti. İnsan yoğun bir beyin, yoğun bir fikir acı içindeyse kendisine bir beden acı veriyorsa çıkar. Yani çünkü fikir şu an ölmem gerekiyordu onun için. Ve o yüzden şey yaptı. Arabanın anahtarı aldı ve arabanın anahtarı ile kendini böyle eline böyle batırdı eline. Ve bu onu rahatsız etti ve onu bedene geri getirdi. İnsan kafasının içinde kaybolabiliyor ve o yüzden beden bizi bazen geri çağırıyor. Bazen çok lezzetli bir koku geri getirir. Yani ekmek pişir, kurabiye pişir, evin içinde güzel bir koku olsun seni geri getirir. Bazen kötü bir koku, çöp kokusu bile bizi buraya getirebilir veya bir acı ama en azından şey demek, dur ben yaşıyorum. Beden geri gelsin, ne olursa olsun yaşıyorum ve esas mana ne olursa olsun bu hissetmek, bir koku almak, bir tat almak, bir ses duymak. Ve o yüzden bizi her zaman kendimizi geri getiren duyu dünyası. Ve o duyu dünyadan bir şey yeniden inşa edebiliyoruz. Ve o yüzden şimdi sizi küçük bir duyu yolculuğu çıkartmak isterim. Ondan sonra ondan konuşuruz. Birkaç onun üzerinde sözlerim olacak. Evet, bu kısa bir masal. Bu kısa bir masal. Ve bu kısa masal, buna girmeden önce bir küçük bir sorum olacak ama bu kısa masal bize hissetmekten bahsedecek. Ama hissetmekten bahsettik, duyulardan bahsettik. Duyular bize bizim hayal gücümüzün yapı taşları olduğundan bahsettik. O yüzden ilk önce sevgili Yasemin sana soracağım. Geleneksel Anadolu masalcılar masal anlatmadan önce bir bilmece sorarlardı. Ve hatta şöyle yaparlardı. Ancak bilmece çözüldükten sonra masal açılır derlerdi. Ve bazen köyler günler boyunca bilmece çözmeye çalışırlardı. Ve masalcı o süre boyunca köyün misafir olurdu. Hiç masal anlatmazdı. Ve sadece bilmece çözüldüğü zaman masal hakkı ediliyordu. Bu da ilginç bir başlangıç, bir merak ettirme, bir camia. Değil mi? Ne kadar güzel. Evet. Ama biz günler beklemeyelim. Yine de sana soracağım. Bu bilmece bizim bahsettiğimiz şeyle ilgili. Bu bilmece diyor ki bir kapı kapanır, 9 kapı açılır. Evet. Bir kapı kapanır, 9 kapı açılır. Ve bu ipucu olarak hayatımızın bir an. Bir kapı kapanır, 9 kapının açıldığı an. 9 kapı acaba neyi sembolize ediyor? Judith'ciğim ben şimdi çok heyecanlandım. Doğru cevabı veremeyeceğim. Tamam. Bana yardım et. Hiç sorun değil. Yani şimdi bizi seyredenlerin hepsini duyabilsek belki birkaç fikirleri olur. Bazen çıkıyor. Bu ilginç bir şekilde bu bilmece tekrar ediyorum biraz konuşuyorum da zaman kazandırmak. Tabii. Bir kapı kapanıyor. 9 kapı açılıyor. Bu bilmece genellikle küçük çocuklar buluyor. Çünkü bence bu hayattaki an onlar daha yeni yaşadılar. Bu bilmecenin cevabı buldun. Doğum. Ve kapanan kapı bizim göbek bağı.
Göbek bağı. Yani anne karnında açık olan bir kapı ve benim şimdi 1,5 yaşında bir kızım var ve Ne çok merak güzel. ediyorlar. Çok merak ediyorlar göbek bağı. Bu ne? Yani Hı hı. ondan sonra dokunuyor. Nedir yani? Orada bir deliğim var. Yani az önce diyorum bundan biz bağlıydık ve bir alışveriş içindeydik sürekli. Her şeyin oradan geliyordu, Tabii. çıkıyordu. Bu kapı açıktı. Ama doğduğumuz zaman bu kapı kapandı ama 9 kapı açıldı. Bu Evet. 9 kapılar 2, 4, 6, 7, 8, 9. Çocuklar 8. ve 9. kapı çok saymayı seviyorlar zaten. Evet. Bu bilmeceyi çok seviyorum çünkü bize şey diyor. Bak, hayatta olmak, hayatta gelmek, doğmak demek büyük kapıların açılmış olması demek. Dünya geldin, gözlerin açtın. Koku almaya başladın, tat almaya başladın, duymaya başladın. Ten aslında da bir kapı olabilirdi. Hissetmeyi başladın. Yaşam hissetmeyi başladığınız andan başlıyor. Ve o yüzden yaşamak hissetmektir. Ve o dengeyi, o biraz modern dünyada kaybettiğimiz denge yeniden kurmamız gerekiyor. Bu bilmeceyi çözdün aslında Yasemin, çözdün. Evet. Ve o yüzden masalımız açılıyor. Evet. Bu masalda bir kadın var. Ve bu kadın koşuyor, koşuyor, koşuyor. Orman içinde koşuyor. Sağ sol ağaçların arasında, slalom içinde, dalların altında, köklerin üstünde, dalların altında, köklerin üstünde. Sen de koşardın sevgili Yasemin. Çünkü onun Evet. arkasında 2 tane kaplan var. Koşar mıydın? Koşardın. Kaplanlar koşuyor. Kadın önden koşuyor, koşuyor, koşuyor. Şakaklarında kan pompaladığını hissedebiliyor. Nefesi çatlayacak, patlayacak, yakacak kadar akciğerlerinde hissediyor. Ve koşuyor ve birden çok geliyor bir uçurumun kenarında. Uçurum çok derin. Kaplanlar arasında duyuyor. Pıt 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 pıt. Yaklaşıyorlar, ne yapacağını bilmiyor. Nefessiz kaldı. Bakıyor aşağı. Uçurum çok derin. Aşağıda görebiliyor. Vadide yemyeşil sağlanan otlar görebiliyor. Ama o kadar derin atlayamıyor. Böyle sağa baktı, sola baktı, aşağı baktı. Bir baktı ki bir kök gördü. Kök kayaların arasında dolaşarak iniyor. Bizim kadın tutundu kökte ve inmeye başladı vadiye doğru. Oh, daha 1 metre inmişti ki başında geldiler kaplanlar. Ama artık onlar onu yakalayamıyor. Vay vay diyerek indi güzelce vadiye doğru. Yemyeşil otlara doğru. Kaplanlar yukarıda sinirli bakıyorlardı. Ve biraz daha inmeye başladığında Yeşil Vadi'ye biraz daha iyi baktı ve baktı ki yeşil bir çim vadi değil. Hayır. Bu milyonlar yeşil zehirli yılana kaplı bir vadi. Ve o onları fark ettiği anda yılanlar da onu fark etti ve hepsi başları kaldırıp akşam yemeği geldi diye söylemeye başladılar. Sağlıklı başladılar. Bizim kadın da arada kaldı. Vadinin tam yarı yolunda yukarıda kaplanlar, aşağıda yılanlar kaldı böyle. Peki kalırım ben burada ya. Ne olacak? Kök sağlam, işte dengedeyim. İyi hayatta burada sağlığına gider dedi ki tam başın üstünde 1 metre üstünde 2 kayanın arasında 2 fare çıktı. Biri beyaz, biri siyah ve onlar tutunduğu kök kemirmeye başladılar. Yukarıda kaplan, aşağıda yılan, yukarıda fareler. Bizim kadın sağa baktı, sola baktı. Sola baktı, biraz ilerinde şey fark etti. 2 kayanın arasından çıkan bir çilek, yaban çileği. Ve o yüzden tutunarak bir uzandı, çileği koparıp ağzına getirdi. Ve çilek dilin ve damağın arasında eridi. O yaban çilek bir tat verdi. Burnundan kafasını komple doldurdu. Bütün bedeni kapladı. Öyle derin bir lezzet. Öyle sonsuz bir haz ki bu an sonsuza kadar sürdü. Ve işte bu Mahabharata hikayesine göre biz de
Bu kadın gibi bir kökte tutunuyoruz. Yukarıda kaplanlar bizi bekliyor. Senin hayatında seni koşuşturan neyse kaplanlar budur. Aşağıda yılanlar bizi bekliyor. Ve zaman bu iki fareler gibi tutunduğumuz kök kemiriyor. Hikayenin sonu belli. Hikayenin sonu herkes için aynı. Düşeceğiz. Ama üzücü olan bu değil. Hayır. Üzücü olan son değil. Üzücü olan diye sana verilen zaman boyunca o kadar kaplanlara bakıyorsun, o kadar yılanlara bakıyorsun ki sağ solda bakmayı unuttun. Senin yanı başında bekleyen çileyi kaçırıyorsan. Çünkü çileyi kaçırıyorsan, o tadı almıyorsan o zaman her şey kaçırmış olursun. Bir tanecik bile olsa. Bir tanecik olsa. Bir Ama tanecik. o çileyi görürsen, onu ağzına atarsan, o zaman gelsin kaplan, gelsin yılan, biz yaşamış oluruz. Ve günün sonunda bunu yapmaya gelmiştik. İşte bizim sohbetin sonu olarak buraya getirmek istiyordum. Duyu, hissetmek ve buna biraz Rus bebekler gibi, matryoşkalar gibi duyu her şeyin tam kalbinde, hissetmek kalbinde. Duyu yerleştiriyoruz hayal gücün içinde. Hayal gücü yerleştiriyoruz hikayenin içinde. Hikaye geri yerleştiriyoruz kalbimiz içinde. O bir tohum ve o tohum bahçende ektiğinde her şey mümkün. Her şey mümkün. Judith Lieberman, bu güzel seans için mi desem? Bu güzel konuşma, bu olağanüstü güzel hikaye ve başından beri bize sunduğunuz olağanüstü güzel bilgiler mi? Hangi birini bahsedeyim bilmiyorum ama çok teşekkür ediyoruz Ben size. teşekkür ederim. Bizi ekran başından, telefonlarının ucundan, tabletlerinden dinlemiş olan, seyretmiş olan arkadaşlarımıza da buraya katıldıkları için, bize katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Ve bir Spark programını daha burada bitiriyoruz. Tekrar en içten teşekkürlerimizle. Sevgili Yasemin, sana teşekkür ederim. Çok güzel bir dinleme için. Spark'a teşekkür ederim. Ve Avrupa Birliği tabii ki bunun desteği için çok teşekkür ederim. Ve yapılan çok güzel işler için de teşekkür ederim. Arkadaşlar, bir sonraki oturumumuzda buluşuncaya kadar hoşça kalın, mutlu kalın.